Merhaba, Merhaba Gülmüsel'cim. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün de tartışmalı bir konu var aslında. Hı hı. Adem'le Havva. Aşk hikayesi. Evet, aşk hikayesi. İlk önce bunu Hı konuşacaktık. hı. Ama sonra sizinle çekim öncesi sohbet ederken ben bir ters köşe yapayım dedim. O zaman bize Adem'le Lilith'i anlatır mısınız? Evet, Havva öncesinde. Evet, Havva öncesi. Yani aslında dil çok bilinen bir şey değil, varlık değil. Ama Yahudi geleneğinde, kitaplarında geçer. Ve Lilith'in aslında Havva'dan önce Adem'in ilk eşi olduğu, Eden diye geçer ama Aden diye telaffuz ediyor Türkçe'de, cennette birlikte yaşadıkları söylenir. Tanrı ikisini de topraktan yaratır. İkisi de aynı anda yaratılır. Havva'dan farklı olarak. Lilith ile Adem her mutlu çiftin belli aralıklarla yaşayabileceği sorunsalları onlar da yaşarlar. Adem cennet denilen yerde, Aden cennet denilen yerde mutlu mesut yaşarken kendi kişiliğini ön plana atmayı seven veya kendi dediğinin olmasını seven bir karakter çizer kitaplarda. Ve Lilith de bunu kabul edemez. Bu açıdan baktığımızda Lilith belki de dünyanın ilk feministi olarak da kabul edebiliriz. Evet, çok sevdim kendisini. Kayra da çok seviyor. Şimdi anladım sebebini. Yani diyor ki madem biz seninle eşitiz, aynı şeyleri yapabiliyoruz. Neden sen benim üzerimde üstünlük kurmaya çalışıyorsun? Hatta bunu birlikte cinsel ilişkiye girdikleri sırada Adem'in sürekli üstte yer almasından dolayı içerliyor ve söylüyor. Adem de bir şekilde kabul etmiyor. O zaman diyor bana güle güle diyor Lilith. Ve sonra Yahudi inancına göre Allah'ın veya Tanrı'nın söylenmemesi gereken bazı isimleri var. Biliyorsunuz Yahudi geleneğinde Kabala'da, Kabala tabii ki Yahudi tasavvufu, Musevi tasavvufu diyebiliriz. 72 adet isim var. Bunlardan bir tanesi saklı tutulur. Bunu kesinlikle zikretmemelidir insan. Lilith sana kendisine verilen güçle Allah'ın ismini zikrederek, o yasaklı ismi zikrederek göğe çekilir. Ama göğe çekilir de nereye gider sorusu var. Cinlerin ve kovulmuşların olduğu söylenen bir ortam. Yani bizim şu an dilimize geçen cehenneme gider. Orada Samuel'le bildiğimiz Lucifer, namı diğer şeytanla buluşur. Onunla bir aşk yaşar. Sonra çocukları doğar. Ama bu sırada bizim Adem bu durumdan çok içerlenir ve Lilith'i geri getirmesi için Allah'a, Tanrı'ya yalvarır. Tanrı da iki tane koruyucu meleği Lilith'i alması için gönderir ama Lilith der ki hayır, ben artık geri dönmek istemiyorum. Adem'e katlanamıyorum. Ben burada yaşayacağım der ve Lilith lanetlenir ve bundan sonra kovulmuşlar arasında yer aldığı için o güzelliği, ihtişamı tam tersi cinler gibi eciş bücüş olan bir surata sahiptir. Öyle resmedilir daha doğrusu. Peki bir şey merak ediyorum. Adem'i terk edince neden o kötüler diyarına cehenneme gidiyor ki? Şimdi Tanrı'nın yarattığı bir bahçe var. Adem bahçesi. İnsanın yaşaması için oluşturulmuş bir ortam. Bu ortamda insan istediği gibi yaşamını sürdürürken zahmetsizce birçok şeye ulaşabilir. Onlar için seçilmiş bir ortam olduğunu düşün ve bir Tanrı'nın buyruğuyla sen buraya yerleştiriliyorsun. Ve onun izni olmadan ondan bağımsız şekilde bir yere gidiyorsun. Ve sana yasak olarak atfedilmiş olan ismi de kullanıyorsun. Yani ceza üzerine ceza. Yani Anladım. yanlışlar silsilesi olarak. Anladım. Yani ben Adem'in hatasına bağlamaya çalıştım. Ama olmadı. Tamam. Başka bir şey çıktı. Aslında burada şunu düşünebiliriz. Bizlere aktarılan bu bilgilerle aslında Adem ve Lilith ikisi de gayet insani. Korunaklı bir bölgede olsa dahi belli potansiyelde egoya sahipler. Saf oldukları söylenemez. Değerlendirebiliriz bu şekilde. Çünkü bir şekilde kendileri geçinemiyorlar. Sorun yaşıyorlar. Gerçekten kusursuz bir ortamda ise neden onlar bunu yaşıyorlar diye sorabiliriz. Ve Aden cenneti o zaman nerede diye sorabiliriz bence. Aden cenneti normalde göklerde ve her şeyden uzak, tüm kötülüklerden uzak bir yer olarak addedilebilir. Birçok kişi de bu şekilde kabul etmiştir. Ama
Bu hikayeden öğrendiğimiz kadarıyla da görüyoruz ki aslında Aden çok da uzak bir yerde değil. Dünyada şu an belki koordinatını bilmediğimiz bir yerde daha önce Aden bahçesi oluşturulmuş olabilir. Orada yaşamlar sürdürmüş olabilir. Korunaklı dememin nedeni o. Yani tüm dünyaya ait diğer koşullardan mesela aşırı şiddetli yağmurlar ki sürece baktığımız dünya tam gelişimin tamamlanmamış olduğunu varsayarsak volkanik indifaların, yağmurların yoğun olduğu, hala genç dünyanın kendisini yapmaya çalıştığı, vücut bulmaya çalıştığı bir ortam. Çünkü ne diyor kutsal kitaplarda? Diyor ki Tanrı dünyayı 6 günde yarattı, 7. günde dinlendi. Ama 6. gün tüm dünya ile alakalı işi bittikten sonra insanı yarattı ifadesi var. Gelişimin daha tamamlanma aşamasında olduğunu, bir süreci kapsadığını anlıyoruz aslında burada. Söyleyeceğim. Bir de şu demin Aden'den bahsederken bir gözlerinizde bir kıvılcım gördüm. Sanki sizin Aden'in yeryüzünde nerede olduğunu dair bir fikriniz varmış gibi hissettim. Evet. O zaman bunu başka bir programda mutlaka açıklayacağım. Bu şu an bizim biliyorsun kahramanlarımız Adem, Havva, Lilith. Evet. Yani başka bir program yapalım buna mutlaka. Olur. Ona not düşeyim istedim. Olur tabii ki. Seve seve yaparız. Şimdi Lilith geri gelmiyor. Cehennem veya işte ıslah edilmesi gereken ortam olan o yerde kalıyor Samuel'le birlikte. Adem'e tabii ki bir eş lazım. Yani ona iştirak edebilecek birisi lazım. Diyor ki o zaman Lilith'i seninle aynı şekilde yarattık. Sana sorun çıktı. O zaman mesela senin ağzından değil, gözünden değil, burnundan değil, kalbinden değil. Neden? Bunun hepsi bir amacı var. Senin görünmeyen saklı bir yerinden var edelim. O yüzden de 13. kaburga kemiği deniliyor. Havva'yı yaratırlar. Yaratırlar değil, yaratır. Tanrı için konuşalım. Ve Havva da mutlak bir şekilde Adem'e itaat etti ama yine aynı zamanda Adem'de yaşayan ikinci dişi varlık, Adem'in ikinci eşi olarak bilinir. Adem kadınlar konusunda şanssız mı diye baktığımızda ben birçok insan Havva'nın Adem'i kandırmasından dolayı evet şanssız bir adam diyebilirler. Ama sadece Hristiyan ve Yahudi genelindeki inançlarda Havva suçlanırken İslam dinine ait yani Kur'an-ı Kerim'de ikisinin de aynı anda kadın ve erkeğin aynı anda aynı hatayı yaptığı için aslında cezalandırıldığını ve Aden cennetinden çıkarılıp dünyaya gönderildiği ifade edilir. Adem ile Havva tabi Adem dişisine kavuştuğu için mutlu mesut yaşarken bu sefer çalışmaları biraz daha farklı. Yaşamları biraz daha farklı. Nasıl? Bu sefer ekim ekiyorlar, tarım yapıyorlar, işte hayvanlar yetiştiriyorlar. Yaptıkları her şey çok rahatlıkla oluşuyor. Yani mesela diyelim ki toprağa ektiğimiz bir tohumu düşünelim. Normal süreçte 15 gün diyelim filizde durması. Onlar da mesela bir gün gibi zamansal olarak ifade ediyor. Daha kolay her şey düşüyor. İstedikleri her şey önlerine sunuluyor. İstedikleri her şey çok kolay bir şekilde ulaşabiliyor. Tek bir şart var diyor. Şuradaki ağaca ilişme, oranın ağacın meyvesinden yeme diye talimat veriyor. Şimdi şöyle bir şey sorabiliriz. Adem ve Lilith varken o ağaç hala orada mıydı? Bir. Adem ve Havva olduktan sonra mı o ağaç geldi? Adem ve Havva ve Adem ve Lilith sırasında o oradayken, Lilith varken daha doğrusu ve o ağaç varken neden Samuel ilişmedi gibi sorular sorabiliriz. Evet. Söyleyeceğim. Acaba bu Samuel'in sürüldüğü zamana mı denk geliyor diye de sorabiliriz ama. Samuel zaten cehennemde. Bu anlattığım hikayenin tamamında Samuel cehennemde. Yani Lilith'in cehenneme gitmeden önceki sürecinde veya Lilith ile Samuel arasında aşk başlamadan önce zaten kovulmuş. Bunun nedenini de size şöyle anlatmak isterim. Hani derler ki şeytana dendi ki insana secde et. Şeytanlar hatta şöyle ifade edeyim. Meleklere ve cinler topluluğuna Adem'e secde edilmesi söylendi. Herkes Allah'ın emriyle ona secde ederken bir tek Lucifer yani Samuel secde etmedi. Diyor ki ben ateşten o topraktan nasıl olur? İşte Adem ve Lilith öncesinde bir ihanet
veya bir kabul etmeme durumu var. Adem'le Havva'yla süreçte değil. Demek istediğimi Anladım. Kronolojiyi anlatabildim mi? Evet. Gelelim bizim ağacımıza. Yani her şeye bilebilme gücü verilen, bilgelik veren o ağacın neden o meyvesi yenilmiyor? Çünkü diyor ki ben zaten sana her şeyi veriyorum, imkanı veriyorum. O ağaç o zaman orada niçin var? Tanrı'nın başka bir planı mı var diye düşünmek lazım. Burada kadını veya erkeği, yani Adem'i veya Havva'yı suçlamak yerine her şeyi bilen Tanrı'nın yarattığı varlıkların hata yapma potansiyelini bile bile o ağacı orada niçin diktiği üzerine belki düşünebiliriz. Bunun bir uç kısmında tüm bunların metaforik bir anlatım olduğunu da düşünebiliriz. Neden? Şimdi denir ki Tanrı insana kendi nefesinden verdi. Yani Adem'i yarattı, burnundan üfledi ve can oldu derler. O sırada Lucifer'in isyanını şu şekilde gerçekleştiriyor. Yeryüzünde bozgunluk yaratacaklardan mı yaratıyorsun diye soruluyor. Bu soruyu düşünmek lazım. Demek ki Adem'den önce de belki dünyada bir tür var. Canlılar var, insanlar var. Adem başka bir insan türü. Adem'den önce de başka insan türü var. Onlar da Adem'e benzer veya Adem'in yaptığının dışında daha farklı ihanetler veya istenmeyen davranışlar yaptığı için helak edilme durumu var. Ve onların da başka yerlere, yani Samuel'in bulunduğu boyda taşınma durumu var. Enteresan. Bu ilginç bir tez. Tabii bunlar hiçbir zaman %100 söylenebilecek bir şey değil de çünkü hala din adamları ve bilim insanları bu konu üzerinde araştırma yapıyorlar. Neden bilim insanları araştırma yapıyorlar? İnsanların diyor bağlı olduğu tek kök var, ata kök var. İlk insanın ortaya çıkması için DNA'nın veya RNA'nın önce ortaya çıkması lazım. Ondan sonra ilk insan denilen türün ortaya çıkıldığı zamanki o şeye mitokondriyal Adem veya mitokondriyal Havva ismini veriyorlar. Yani kendi başına üreyebilen bir tür olarak bu ismi veriyorlar. Onun genetik açılımına baktıklarında tek bir insandan veya tek bir kadından veya tek bir erkekten üremesi mümkün olmadığı gözüküyor. Başka türlü canlıların tek bir insan değil, başka genetik yapıya sahip insanlardan da insanların oluşmuş olması muhtemel. Yani birden fazla Adem, birden fazla Havva'nın olması gerekir diye düşünüyorlar. Bu konuda hala araştırmalar yapıyorlar bu arada. Gelelim Adem'le Havva'nın aşklarına. Evet, aralarında çok güzel aşk var ve bir sürü çocuklar yapıyorlar. Ama bu bir sürü çocuğu, mesela Havva'nın 40 tane çocuğu olduğu söylenir. 20 batın, yani hep ikizler doğurulduğu varsayılır. Bir başka kaynakta 200'den fazla çocuğu olduğu söylenir. Tabii bunlar hepsi tamamen düşünce, fikir veya tez diyebiliriz. Yani düşünemiyorum bir kadının 200 tane çocuğu doğurması. Tabii ki bu arada şunu da belirtmem lazım. O dönemdeki yaşam süreci ile bu dönemdeki yaşam süreci arasında dağlar kadar fark var. Bilim insanları diyor ki evet, 40 tane çocuk doğurması muhtemel veya 200 tane çocuk doğurması muhtemel. Çünkü o zamanki yaşam süreçleri dünyada bulunan bir sistem dolayı uzun olmuş olabilir. Ama daha sonra dünyada volkanik indifalar ve diğer şeyler olduğu için bu gaz ve toz bulutları bunu yok etmiş ve bunu suya dönüştürmüş, ekstra suya dönüştürmüş ve o yüzden insanların ömrü kısalmış diye bir tezleri var. Bilim insanlarının daha önce bir sesin olduğunu, o sesin insanların uzun yaşamasını sağladığını söylüyorlar. O yüzden işte 200 tane çocuk doğurabilir. Adem'in öldüğü yaş olarak söyledikleri zaman 980 yıl ifade ediyor. Bazı kaynakta daha fazla. Tamamen değişkenlik gösteriyor. Neye göre bakıyorlar? Tevrat'ta kronolojik bir anlatım var. Hikaye anlatılıyor, detaylandırılıyor. Oradan dolayı hani şu tarihte şu olmuş, bu tarih ve soy ağacı oluşturulmuş aynı zamanda. O yüzden diyorlar şu yaşta olabilir ve bu yaşta olduğu için de şu kadar çocuğa sahip olabilir. Ama en çok bilinen isim
daha doğrusu Habil ve Kabil. Evet. Bunu da bir başka programda yine işlemek isterim. Çünkü bu karakterler de dünyada önemli bir hareketi gerçekleştirmişler. İki farklı karakterin dünyada nasıl bir etkisi olduğunu. Peki diyorlar ki Adem ve Havva 40 tane çocuk yapmış olsalar dahi bu kadar insan nasıl üredi? Bunun içinde bir teori var. Deniliyor ki çaprazlama, ikizler arasındaki çaprazlamayla evlenme usulüyle çocuk doğurabilirler. Yani veya evlilik gerçekleşebilir. Ne demek? Senle ben ikiziz ama ben erilim mesela, sen dişisin. Sonra iki tane başka bir ikizimiz daha var. Ben onunla evleniyorum, sen de diğeriyle evleniyorsun. Ve onlardan doğan çocuklarla sürü, yani yaşam devam ediyor, ürüyoruz diye geçiyor. Kabul edilebilir mi? Edilebilir. Ensest bir ilişki olarak kabul edildiği için de farklı görüşler bunu reddetmekte. Tarihe baktığımız zaman, insanlık tarihine baktığımızda türün korunması, kan bağının bozulmaması için ensest ilişkilerin makul kabul edildiği dönemlerde olmuş. Mesela örnek veriyorum Mısır'da. Zaten biliyorsunuz yani hep hanedan birbiriyle evleniyormuş gibi. Söyleyeceğim. Bu tezi savunursak şu anki genetik birçok hastalığın cevabı bu olabilir mi aslında? Neden olmasın? Çünkü biz atalardan gelen genleri yıllarca taşıyoruz ve bir kuşak kullanmıyorsa o geni bir sonraki kuşak kullanabilir. Mendelev'in yapmış olduğu teoriye göre. Ama ve lakin ben şahsi açıdan ve ahlaki açıdan baktığımda ensest bir ilerlemenin olduğunu düşünmüyorum. Ama yine de tüm görüşlere açık olduğum için burada söyleme ihtiyacı duydum. Yani evet, hikayeleri ve romanları olmuş, bunların filmleri çevrilmiş, anlatılıyor. Bize de nereden geliyor bu bilgiler? İşte Kur'an-ı Kerim'de kısmı anlatılıyor. Tevrat'ta, İncil'de ve daha bu kitapları okuyup tefsirler yapan, düşünen insanların görüşleriyle aslında bize sunulan bilgiler bu. Çok ilginç bir şey söyleyeceğim Gülmüsel'im. Belki bunu duymamış olabilirsin. Hepimiz mesela elmayı yedi olarak düşünürüz ya. Aslında elma tabiri kullanılmaz. Ne Tevrat'ta, ne İncil'de, ne de Kur'an'da. Bunun yerine o ağacın meyvesi denir. Elmayı devreye sokan bir yazar. Kayıp Cennet'te bir kitap var. John Milton'ın yazdığı. Orada meyveyi elma diye tasvir ediyor. Biz de onu şuurlarımızda bu şekilde algılamayı tercih etmişiz ve süre gelmiş. Aslında elma mı değil mi bilmiyoruz. Bilmiyoruz. O yüzden metaforik olabilir diyorum. Bunun üzerine biraz daha düşünmeliyiz. Tekrar söylemem gerekiyor ki Kur'an'da hem erkeğin hem kadının aynı anda hata yaptığı söylenir. Hatta yılan ilk başta Adem'e söyler, sana sonsuz yaşamı ve saltanatı göstermemi istiyor musun diye manipülatif bir soru sorar. Ve daha sonra eğer öğrenmek istiyorsan bak Tanrı'nın yasakladığı şu ağaç var ya ondan ya o yüzden seni yemeni engelliyor. Senin gerçekleri görmeni istemiyor. Ya senin onun sonsuz bir yaşaması kavuşmanı istemiyor. Ona bağlı kal diyor. Onu bağlı yaşa. O yüzden manipülatif hareket ediyor. Ve sonrasında ikisi aynı anda meyveden belki alıyor. Kur'an'a göre öyle algılayabiliriz. Aslında Tanrı o ağacı oraya Samuel'in hani onun nasıl varlıkları olduğunu kanıtlamak istemesi yüzünden mi yerleştirmiştir? Hani hata yapacağını, hadi kanıtla göster, hata yapacaklar mı dedikten sonra. Mesela şöyle bir konu da geçer. Der ki Tanrı Samuel'i veya Lucifer'i cennetten kovduğunda der ki sen onu bana tercih ettin ve beni cennetinden kovdun ki ben sana çok büyük aşkla bağlıyım. Ama insanoğlu sapanlarda ve ben de senin bu sadık diye atlettiğin kulların hepsini caydıracağım ve sen de bunu göreceksin. Allah da diyor ki, Tanrı diyor ki caydırabildin zaten benden değildir, benim yarattığım değildir. O sana uyanlardandır diye cevap veriyor. Böyle anlatılıyor geliyor ama tabii ki bizim için o her şeyin yaratıcısı olan, mutlak bir bilince sahip olan varlığın tüm bu hareketleri zaten bildiği, tasarladığını düşünebiliriz. Ve kendisinin ilahi amacına uygun olarak
bu tarz bir çalışmanın içerisinde Samuel kendi doğasının dışında başka bir şey yaratmadı ki. Samuel'i yaratan kim? Yine kendisi. Düşündüğümüzde. O halde diyebiliriz ki zaten bunlar hepsi tasarlanmış bir planın parçası olarak hareket etmeyi sağlayan mizansenler diye söyleyebiliriz. Evet. Evet. Yine çok keyifliydi. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim Gülümser'cim. Sen de çok güzel sorular sordun. Kayra destekçi oluyor, Evet. sağ olsun. Çok teşekkür ederim ikinize de. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz.